Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bakü'deki 3. günüm. Ve bugün şehir merkezinde gezilecek yerleri gezeceğim. İlk gün şehir taraflarını gezmiştim biraz. Şehri yüzeysel olarak keşfettim ve dinlendim. İkinci gün bir tur satın aldım ve Bakü merkezi daha uzak bölgelerde gezilecek yerlere gittim. Bugün de şehir merkezini gezeceğim. Şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar yürüme mesafesinde çoğu yer zaten. İlk durağımız hükümet binası ve Özgürlük Meydanı. Şu an bulunduğum bu geniş meydan Özgürlük Meydanı olarak geçiyor. Hemen arkamda ise hükümet evi var. Bayağı ihtişamlı bir yapı. Bu arada ben Şubat ayında Bakü'de bulunuyorum. Bence daha güzel havalarda gelebilirsiniz. Evet, yağmur yok, kar yok ama çok fazla rüzgar var ve hissedilen sıcaklık eksi 12-13'e kadar düşüyor burada. Yani daha sıcak bir takvim aralığında gelebilirsiniz Bakü'ye, daha sağlıklı olur. Şimdiki durağımız Bakü Bulvarı. Sahil kenarına geldim, burada biraz yürüyüş yapacağım. Hemen karşıda Alev Kuleleri. Akşamları da burası çok güzel oluyor. Fakat sabah yürüyüşü için de çok güzel. Böyle sahil kenarında yürüyüş yaparken şöyle kafe shoplar var. Oradan kahvenizi alıp güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Böyle sahil kenarına bir anıt yapmışlar. Azerbaycan'daki etno-dini yapının çeşitliliğini vurgulamak için şöyle çevirdiğinizde insanların kimlikleri yazıyor. Şöyle bir Yahudi varmış mesela. Birçok etnik, dini, farklı kimliğe sahip insan bulunuyor burada. Bakü'de sokaklar çok temiz çünkü sokağa izmarit ve çöp atmanın 300 manatlık bir cezası varmış. Ve genel olarak insanlar bu kurala uyuyor. Şehir çok temiz yani. Hani İstanbul'a oranla aşırı iyi. Yani yerlerde hiç ne çöp ne izmarit ve ara sokaklar da böyle. Birçok yerde sigara içme alanları var ve çöp kutuları var zaten. Yani izmaritini oraya söndürüp atıyor insanlar. Şimdi de Nizami Caddesi üzerinde yürüyorum. Burası Bakü'nün en popüler, en uzun caddesi. En işlek caddesi yani. Birçok mekan bulunuyor. Burada bir şeyler yemeye gelebilirsiniz akşamları. Bayağı bir uzun cadde. Ben şimdi çayımı aldım ve şehir içinde bir parkta oturuyorum. Buranın çayları bu arada kesinlikle bizim çaylardan daha iyi. Bayağı güzel. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yapı Azerbaycan Ulusal Müzesi. Sanırım şu an kapalı, o yüzden ziyaret edemiyorum. Buradan içeri şehre doğru devam ediyorum. İçeri şehir yani eski şehir, yani eski yerleşim bölgesi.
Hemen arkamda görmüş olduğunuz yapı Nizami Gencevi adını taşıyor. Hemen karşısında da yine bir Nizami heykeli var. Oraya doğru yürüyorum. Nizami Gencevi heykelinin tam karşısında ise İçerişehir bölgesi bulunuyor. Eski yerleşim bölgesi. Oraya doğru ilerliyorum. Görmüş olduğunuz bu kapı İçerişehir bölgesine açılıyor. Çifte kapı diye geçiyor ismi. İçerişehir bölgesine geldik. Burası Bakü'nün en eski yerleşim bölgesi. Küçe cadde demek. Burası da Büyük Kale Caddesi. Eskişehir bölgesinde sürekli böyle kazılarla karşılaşabilirsiniz. Eski dönemlere ait yapılar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Ben bu eski yerleşim bölgesini ilk gün aslında ziyaret etmiştim. Hatta turla gezdim burayı. Buraya geldiğiniz zaman burada bireysel tur satan firmalar var. Yani şehir dışında kalan yerleri, Kobustan, Ateşgah gibi yerlere günlük bireysel turlarla gitmek isterseniz buradan bilgi alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu da Aşıklar Binası. Dün Efer anlatmıştı biraz. Zamanında 2 aşık varmış. Fakat aralarına aileleri giriyor. Onların anısına böyle bir yapı yapmışlar. Hemen karşıda Kız Kalesi. Görmüş olduğunuz bu yapı ise bir kervansaray. Geçmişte buraya gelen tacirler görmüş olduğunuz şu kapılarda tek tek durup mallarını satıyorlarmış. Dilerseniz Kız Kalesi'nin tepesine kadar çıkabiliyorsunuz. Sadece spiral merdivenler var, asansör de yok. Fakat yabancı turistler için 15 manatmış. O yüzden giremedim. Yani bence bu tarz turistik yerlerde kardeş ülke olduğumuz için bize de biraz daha uygun olabilirdi. Muhammed Camii'nin orijinal yapıdan günümüze ulaşan tek kısmı minare kısmı. Geriye kalan kısmı yeni yapı. Savaş döneminde yıkıldığı için daha sonra bu şekilde restore ediliyor. Şimdi böyle dar ara sokaklardan Şirvanşahlar Sarayı'na ulaşmaya çalışıyorum. Sanırım kaybolduk. Şehri gezerken şöyle bir harita edindim. Eski usul takılayım diye. Ama şu an biraz kayboldum. Neyse bulacağım yolunu birazdan.
Şimdi Şirvanşahlar Sarayı'ndayım. Maalesef buraya da giremiyorum çünkü 15 manat, yani sadece buraya giriş yapma. Dışarıdan görebiliyorsunuz yapıyı zaten. Müze kısmına girmek istiyorsanız 15 manat ödemeniz gerekiyor. İç kısmını görmek için yani. Ben de bireysel turda harcadım paramı. Yani daha şehir dışındaki yerleri görmek için. Buraya girebilecek bütçem yok ne yazık ki. Şimdi Şirvanşahlar Sarayı'nın hemen arka sokaklarında dolanıyorum böyle. Daracık küçük sokaklar. Burada yerel insanlar yaşıyor sanırım. Çünkü çok uyarı tabelası asmışlar. Sessiz olun, buralara oturmayın diye. Muhtemelen çok fazla turist gelip buralarda dolandığı için rahatsız oluyorlar. Şimdi de Azerbaycan Devlet Filarmonisi'nin bahçesindeyim. Böyle geniş bir bahçesi var. Binaya doğru yürüyorum. Azerbaycan'da çok fazla vaktiniz varsa eğer bilet alıp bir gün burada konsere gelebilirsiniz. Şimdi Halı Müzesi'ne doğru yürüyorum. Hemen şöyle arka tarafında yapay bir havuz yapmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam burada küçük sandal turları da oluyordu. Öyle oturmalık mekanlar da var hemen arkamda. Güneş var. Alev kuleleri de hemen şehrin yukarı tarafında kalıyor. Akşam alev şeklinde ışıklandırılıyor oralar. Tam karşıda Halı Müzesi. Gördüğünüz gibi Halı Müzesi'ni rulo şeklinde bir halı olarak tasarlamışlar. Girişini bulmaya çalışıyorum. Umarım bu da çok pahalı değildir. Yani şöyle 3-4 manat olsa hani okey girilebilir de 15-20 manatlar çok pahalı. En azından bence Türkler için daha uygun olmalı. Yani karşılıklı tabii. Azerbaycanlılar da Türkiye'ye geldiğinde çok daha ucuza müzelere gidebilmeli. Aynı şekilde biz de. Halı Müzesi'ne giriş ücreti 10 manat. Yani halılara ilgiliyseniz, merakınız varsa girebilirsiniz. Şimdi biraz ısınmak ve mola vermek için AVM'ye geldim. Burada biraz dinlenip yürüyüşe devam edeceğim. Köfteci Ramiz'den köfte aldım. Köfte ve kola toplam 9,5 manat. Bayağı köfte yemiyordum bu arada. Balkanlarda sürekli köfte yemek güzel. Sosuna bandırayım bir de.
güzel bayağı. Etini beğendim. Şimdiki durağımız Baküay. Bakü'nün gözü. Çok güneş vuruyor ya. Ve aşırı rüzgar var. Uçacağım şimdi. Hava zaten çok soğuk. Yetmiyormuş gibi aşırı rüzgar var ve hissedilen sıcaklık böyle -10 falan. Şimdi Bakü'yü da gördükten sonra teleferiğe doğru gidiyorum. Teleferikle Şehitler Hiyabanı'na doğru gideceğiz. Sonra Bakü turumuzun sonuna geliyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yerde bisiklet kiralayabilirsiniz. Şehri bisikletle gezebilirsiniz. Yani ama bu soğuk havada hiç rüzgar yokmuş gibi bir de bisiklet kiralayamam. Çok soğuk. Teleferiği arıyorum da nerede bu teleferik? Evet arkadaşlar, turumuzun son durağına geldik. Fünikülerle Şehitliğe çıkacağız şimdi. Burada sıra bekleyip yukarı çıkacağız. Fünikülere 1 manat karşılığında binebilirsiniz. Şimdi geldim, yerime oturdum. Hava bayağı soğuk, hatta kar yağmaya başladı galiba. Füniküler yaklaşık 1 dakika sürüyor. 1 dakikanın sonunda Şehitliğe ulaşıyoruz. Hemen fünikülerden çıktığımız yer Alev Kulelerinin dibi. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları. Şehitlerin isimleri taşlara kazınmış. Şöyle bir anıt yapılmış bir de buraya. Türk askeri ve Azerbaycan askeri birlikte savaşmış ve şehit olan askerler için onların anısına böyle bir şehitlik yapılmış burada. Geldiğinizde burayı da ziyaret etmeyi unutmayın. Mezarlar ta ileriye kadar uzanıyor. Hava buz gibi, o yüzden ileri kısımlara gidemeyeceğim. Hafiften de kar yağmaya başladı. Fünikülerin hemen çıkışında şöyle bir cami yer alıyor. O caminin bahçesinden şehir manzarası çok güzel gözüküyor. Buradan şehir manzarasını izleyebilirsiniz. Hemen kamerayı çeviriyorum. Ellerim dondu soğuktan. Baya soğuk yani. Şu an hissedilen bir -14 vardır.
Bu cami de sanırım yine Türkiye tarafından desteklenerek yapılmış. Şimdi tekrar aşağı inmek için 1 manat yeni bilet aldım. Yukarısı buz gibi. Bakü turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.